Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mehlede ölüm yok, bu ne şivandır. Bu mısraları duyduğunda yüreği titremeyen tek bir Anadolu insanı yoktur. Peki, uğruna milyonların ağladığı, giden gelmiyor, acep nedendir diye feryat ettiği o uzak diyarda gerçekte neler yaşandı? Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Galiçya'da savaştık. Ama bir yer vardı ki, orası yüz binlerce Mehmetçiğin sessiz sedasız gömüldüğü, tarihin Türk mezarlığı dediği bir kara delikti. Bugün resmi tarihin tozlu rafları arasında unutulmuş, neredeyse hiçbir videoda anlatılmayan, Osmanlı'nın en yalnız, en çetin ve en hazin davasını, Yemen cephesini tüm çıplaklığıyla aralıyoruz. Hazır olun. Bu sadece bir savaşın değil, bir imparatorluğun en uç noktada verdiği son nefesin hikayesidir. Yemen, Osmanlı İmparatorluğu için sadece bir eyalet değil, İslam dünyasının kalbi sayılan Hicaz'ın, Mekke ve Medine'nin kilidiydi. 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiyle başlayan bu 4 asırlık serüven, Osmanlı'nın Kızıldeniz'deki varlığının ve kutsal toprakların güvenliğinin teminatıydı. Ancak Yemen, coğrafyasıyla da, insanıyla da her zaman zorlu bir diyardı. Sarp dağlar, geçit vermeyen vadiler ve kavurucu Tihame çölleri. Bu topraklar Roma kaynaklarında Arabia Felix yani Mutlu Arabistan olarak anılsa da Osmanlı askeri için hiçbir zaman mutluluk getirmedi. Birinci Dünya Savaşı başladığında Yemen, merkeze en uzak ve ulaşımı en güç bölgeydi. Süveyş kanalının açılması bölgenin önemini artırmış, İngilizlerin Aden'e yerleşmesiyle Yemen, imparatorluğun boğazına dayanan bir bıçak haline gelmişti. Osmanlı Devleti bu uzak coğrafyada varlığını sürdürebilmek için 1911 yılında dahi bir dönüm noktası yaşamıştı. Yıllarca süren Zeydi isyanlarının lideri İmam Yahya ile imzalanan Dağan Antlaşması, Yemen tarihinin en ilginç ittifaklarından birini doğurdu. Bu antlaşma sayesinde Birinci Dünya Savaşı boyunca Arapların büyük bir kısmı İngilizlerle işbirliği yaparken, Yemen'in kuzeyindeki Zeydi kabileleri Osmanlı Sultanına ve hilafet makamına sadık kaldılar. Kasım 1914'te İngilizlerin Hudeyde önlerinde Osmanlı gemilerini batırmasıyla Yemen'de fiilen savaş başladı. Yemen'i savunma görevi merkezi Sana'da bulunan 7. Kolordu'nun omuzlarındaydı. Kolordu 39. ve 40. tümenlerden oluşuyordu. Ancak bu askerlerin çok büyük bir kısmı Anadolu'dan gelen gencecik çocuklardı. Rize'den, Niğde'den, Muş'tan, Antalya'dan kopup gelen bu yavrular daha önce hiç görmedikleri bir iklimle ve coğrafyayla karşı karşıyaydılar. 7. Kolordu'nun en büyük sorunu tecrikti. İngiliz donanması Kızıldeniz'i tamamen abluka altına almıştı. İstanbul'dan ne bir mermi, ne bir kuruş para, ne de bir yeni asker desteği geliyordu. Yemen'deki Osmanlı askerleri kendi kaderlerine terk edilmişti. Mühimmat bittiğinde Sana ve Taiz'deki küçük atölyelerde derme çatma yöntemlerle mermi imal ediyor, toplarını tamir ediyorlardı. İkmal yolları kesikti. Asker, peksimet ve zeytinle, bazen sadece ot yiyerek hayatta kalmaya çalışıyordu. Savaşın en parlak anı 1915 yılının Temmuz ayında yaşandı. 39. Tümen Komutanı Ali Said Paşa yönetimindeki Osmanlı birlikleri, İngilizlerin en önemli ikmal merkezi olan Aden'e doğru büyük bir taarruz başlattı. Hedef, İngiliz himayesindeki Abdali Sultanlığı'nın başkenti Lahiç'ti. 45 dereceyi bulan kavurucu sıcakta, suyun yok denecek kadar az olduğu bir ortamda, Mehmetçik, İngiliz birliklerini ve onlara destek veren yerel kabileleri bozguna uğrattı. Lahiç kenti ele geçirildiğinde İngilizler Aden Kalesi'ne çekilmek zorunda kaldılar. Bu zafer, Osmanlı'nın Arap Yarımadası'nın güney ucundaki en büyük başarısıydı. Ancak bu başarı, lojistik imkansızlıklar nedeniyle Aden'in tamamen düşürülmesine yetmedi. Savaş, Aden önlerinde 3 yıl sürecek bir mevzi harbine, bir Karakollar Savaşı'na dönüştü. Mehmetçik,
Lahiç'te durdu ve savaşın sonuna kadar o mevzileri terk etmedi. İngilizler ne kadar uğraşsa da 1919 yılına kadar Lahiç'ten Osmanlı'yı çıkaramadılar. Güneyde İngilizlerle göğüs göğüse çarpışılırken, batıda Tihame sahilinde başka bir trajedi yaşanıyordu. İngiliz altınlarıyla desteklenen Seyyid İdrisi, Osmanlı'ya karşı büyük bir isyan başlatmıştı. 40. Tümen askerleri bir yandan kavurucu çöl sıcağıyla, bir yandan da amansız baskınlarla mücadele ediyordu. Tihame, Mehmetçik için tam bir cehennemdi. Susuzluktan ciğeri yanan askerler, kum fırtınaları altında can veriyordu. Burada savaşan askerlerin hatıratları yürek yakıcıdır. Bir yanda sıtma, bir yanda kolera ve tifo. İlaç yoktu, doktor yetersizdi. Yaralanan bir askerin yarası, sıcaktan ve kirlilikten dolayı saatler içinde kangrene dönüşüyordu. Yemen'de düşman kurşunuyla ölenlerden çok daha fazlası, hastalıktan ve açlıktan hayatını kaybetti. Mezarlar dahi açılamıyordu. Çoğu şehidimiz sadece kumların altına, bazen elbiseleriyle birlikte bırakılıp gidiliyordu. Yemen denince akla gelen o meşhur türkü, aslında bu cephenin sessiz çığlığıdır. Türkünün içinde geçen, "Burası Muş'tur, yolu yokuştur" ifadesi, yıllardır süregelen bir tartışmanın konusudur. Tarihi veriler ve coğrafi gerçekler, bu yerin aslında Yemen'in Sarp Dağları arasındaki Huş Kalesi olduğunu göstermektedir. Şehare Kalesi'ne çıkan yol üzerindeki Huş, Osmanlı askerinin en çok pusuya düştüğü, en çok kayıp verdiği yerdi. Ancak bu acı haberler Anadolu'ya ulaştığında, insanlar Yemen'deki Huş'u bilmedikleri için bu ismi kendi şehirleri olan Muş ile özdeşleştirmişlerdi. İster Muş olsun, ister Huş, o türküdeki her nota, Yemen çöllerinde sönen bir hayatın, arkada kalan bir yetimin gözyaşıdır. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandığında, Osmanlı İmparatorluğu savaştan mağlup ayrılmıştı. Ancak bir gerçek vardı ki, Yemen'deki 7. Kolordu hala ayaktaydı ve hala mevzilerini koruyordu. Ali Said Paşa ve askerleri teslim olmayı reddettiler. Onlar için bayrak inemezdi. Mütarekenin gölgesinde kalmış bir zafer olarak nitelendirilen Lahiç, mütarekeden aylar sonra ancak 1919'un Mart ayında tahliye edilebildi. Askerlerin bir kısmı İngilizlere teslim edilerek Mısır'daki Seydi Beşir esir kampına gönderildi. Orada yaşananlarsa başlı başına bir dramdır. İskenderiye yakınlarındaki bu kampta binlerce Osmanlı askeri, kötü koşullar ve dezenfektan havuzlarındaki krizol maddesi nedeniyle kör edildi veya hayatını kaybetti. Bir kısmı ise Yemen'de kalmayı tercih etti. Vali Mahmud Nedim Bey ve Ragıp Paşa gibi isimler, İmam Yahya'nın ricasıyla Yemen'in modern devlet yapısını kurmak için orada kaldılar. Bugün Yemen'de yaşayan ve kendilerine Osmanlı torunuyuz diyen binlerce insanın kökeni, işte bu dönmemeyi tercih eden veya dönemeyen kahramanlara dayanır. Osmanlı, Yemen'de yaklaşık 300 bin evladını bıraktı. Bu sayı, Çanakkale'deki kayıplarımızdan bile fazladır. Ancak Yemen'in farkı, orada toplu mezarların, anıtların olmamasıdır. Yemen'in her taşı, her vadi tabanı aslında isimsiz bir Mehmetçik anıtıdır. 2011 yılında Sana'da açılan Türk şehitliği, bu 4 asırlık varlığın ve 1. Dünya Savaşı'ndaki o büyük fedakarlığın geç kalmış bir nişanesidir. Bu savaşta ne için savaşıldı? Mehmetçik, sadece bir toprak parçası için değil, inandığı değerler, korumakla mükellef olduğu kutsal emanetler ve sadık kaldığı bayrağı için can verdi. Onlar, imparatorluğun en yalnız askerleriydi. Hiçbir zaman zafer marşlarıyla karşılanmadılar. Çoğu evine, yurduna bir daha asla dönemedi. Ama onların hikayesi, Yemen'in Sarp Dağları'nda rüzgarın uğultusuna karışmış bir ağıt olarak yaşamaya devam ediyor. Bugün Yemen dendiğinde sadece bir kahve markası veya uzak bir ülke akla gelmemeli. Yemen, Anadolu'nun sadakati, Türk askerinin dayanıklılık sınırı ve tarihin en büyük fedakarlık hikayesidir. Onları unutmamak, o isimsiz kahramanların ruhlarına borcumuzdur.